Şimdi eve büyük bir eşya aldığımızda firma o eşya ile birlikte bir kullanma kılavuzu, bir de elçi gönderiyor. Elçi gönderiyor. Diyor ki siz bu eşyayı böyle tek başınıza kuramazsınız. Size bir elçi göndereyim diyor. Allah Allah. Yani bir tane alet aldığında bile firma aleti elçisiz göndermiyor. Doktora gidiyorsun, dizin sakat oluyor. Doktor diyor ki dizin için bu hareketleri yapacaksın diyor. Gönderiyor. Hemşire bakıyor reçetelere, bu hareketleri böyle böyle yapacaksın diyor. Fizyoterapiste gönderiyorlar, fizyoterapist de onu uygulamada gönderiyor. Şimdi kainattaki en ufak meseleler bile böyle uygulamaya muhtaçsa eğer, şu kainat kitabını yaratan Allah, bunun nasıl uygulanacağını göstermek için hiç elçi göndermez olur mu? Hiç o elçilerin talebeleri olan evliyalar ve asfiyaları göndermemesi mümkün mü? Eğer bu işler satırdan öğrenilecek olursa, yani oku, öğren, oku, öğren olursa o zaman devletler bu kadar masraf yapmaz. Bütün ilimleri, ulumları bir kitaba yazar, çocuğu da evden çıkarmaz, okul masrafına da girmez. Buyur evde oku öğren der. Ama hiçbiri böyle yapmamış. Demek ki uygulama hayatın ta kendisi. Kimi mühendisler biz okulda aldığımız eğitimin hakikatini sanayide usta uyguladığında gördük diyorlar. Demek ki uygulama dediğiniz hayatın ta kendisi ve bu uygulama için elçiler ve elçilerin talebesi olan, diğer asrın o muallimleri olan evliyalar ve asfiyalar olmazsa olmaz. Şimdi biz Kur'an'dan namazı öğreniyoruz. Ama namazın uygulamasını kimden öğreniyoruz? Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz. Peki o kimden öğrenmiş? Değil mi? Ruhul Kudüs olan Cibril Emin'den öğrenmiş. Demek ki bir namaz meselesi veyahut zekat meselesi veyahut ahlak meselesi veyahut insanın bu hakikatler için kendini feda edebilme meselesi. Bunların her birisi bir uygulamaya muhtaç. Ve Efendimiz Aleyhisselam'a ve talebeleri olan o güzide ashaba baktığınızda bizim başımıza gelebilecek veyahut gelmiş ne varsa alası onların başına gelmiş. Neden? Çünkü onlar muallim, yükün ağırını onlar kaldırmış. Demek ki şu kainatın varlığıyla birlikte varlığını tarif eden bir kullanma kılavuzu olan Kur'an ve onun uygulamacısı olan elçiler ve elçilerin diğer asırlara bakan yardımcıları olan evliyalar ve asfiyaların olması aklın bir gereğidir. Ama anlattığım ne kadar tabir varsa, evliyaları, asfiyaları, enbiyaları alalım, şöyle her birisinin ulaştırdığı mesajı tek bir satıra yazarım. Her birisinin söyleyeceği yegane söz, La ilahe illallah hakikatidir. La ilahe illallah hakikatidir. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.